Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni projemize bir motifle başlıyoruz. Proje bitiminde çok şık bir büstiyerimiz, eğer uzatmak istersek de yine harika bir elbisemiz olacak. Pamuklu, biraz daha kalınca bir ipim var. Knit Karnaval ipe benzeyen karakterde bir ip. 2,5 milimetrede tığ kullanacağım. Döne döne ördüğümüz bir motif olacak ve püf noktalarına dikkat ederseniz kolaylıkla tamamlayacağınıza eminim. İpime bir kılavuz düğüm atıyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. Bunu sihirli halkayla da yapabilirsiniz. Birinci zincire ilmeğimi kaydırıp halkamı elde ediyorum. 4 zincirle başlıyorum. Bu 4 zincir benim sıra geçişlerinde kılavuz noktam olacak ve bunu da birazdan işaretleyiciyle belirteceğiz. Zincirin yanına hemen 3 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum ve yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın içine 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Toplamda bu trabzan grupları 4 tane olacak. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Ve şimdi birlikte sıra geçişini yapacağız. Üçerli trabzan gruplarımdan 4 tane oldu. 4 zincirle ilk trabzanın arasındaki boşluk benim başlangıç noktam olacak. 4 zincirlik kısma bir ayıraç taktım. Üç tane zincir çekiyorum ve 4 zincirlik başlangıç noktamla ilk trabzanın arasına 2 tane sık iğne örüyorum. Birinci trabzanın üstüne bir sık iğne ekliyorum. İkinci trabzana yine sık iğne örüyorum. Sık iğne sayım bu sırada 4. Şimdi araya 4 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna batıp 2 tane sık iğne örüyorum. İlk trabzanın üstüne bir, ikinci trabzanın üstüne bir, toplam yine 2 tane daha sık iğne ekliyorum. 4 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna 2, birinci trabzanın üstüne bir, ikinci trabzanın üstüne bir, toplam 4 tane sık iğne örüyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna 2, birinci trabzanın üstüne bir, ikinci trabzanın üstüne bir, toplam 4 tane sık iğne örüyorum. Ayracımızın olduğu noktaya geldik. Üst sıraya geçiyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz. Zincir boşluğuna 2 tane sık iğne örüyoruz. Alt sırada 4 tane sık iğne örmüştük. Bunların 3 tanesinin üzerine birer tane sık iğne örüyoruz. Dördüncüyü boş bırakıyoruz. 2 artı 3 toplamda 5 tane sık iğne elde ediyoruz. Sıradaki sık iğne sayımız 5. Sonra yine 4 zincir çekiyoruz. Alt sıradaki zincir boşluğuna 2 tane. Devamındaki 3 tane sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne ekliyoruz. Her sırada sık iğne sayımız birer tane artacak. 13'e gelene kadar böyle devam edeceğiz. Sadece bir noktada
Aradaki zincir sayısını arttıracağız. Onu da ilerleyen sıralarda göstereceğim. 4 zincirimi çektim. Zincir boşluğuna 2 tane sık iğne ördüm. Devamına 3 tane daha sık iğne örüyorum ve 4. sık iğneyi boş bırakıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Son kanada geldim. 2 tane zincir boşluğuna 3 tane de sık iğnelerin üzerine toplamda 5 tane sık iğne örüyorum. Ve ayıracımıza geldik, bakın. Sağa doğru bu kısım ilerliyor ve çarkı felek şeklini o şekilde oluşturuyor. Yine 4 zincirimi çektim. Zincir boşluğuna 2 tane sık iğne ördüm. Alt sırada 5 sık iğnem var. Bunların 4'ünün üzerine birer tane sık iğne örüyorum. Toplam 6 tane sık iğnem olmuş oluyor böylece. Ve bakın alt sıradaki son sık iğnemi de yine boş bırakıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sonraki zincir boşluğuna 2 tane sık iğne örüyorum. Devamında 4 tane daha sık iğne örüp sonuncuyu boş bırakıyorum. 4 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna 2 sık iğnelerin üzerinde 4 tane sık iğne örerek devam ediyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Boşluğa 2 tane sık iğnelerin üzerine 4 tane sık iğne örüyorum. Tekrarlayacak olursak bu sıradaki sık iğne sayım 6. Yine başlangıca geldik. Her sırada birer tane sık iğne arttırıyoruz. Aynı sistemle 5. 6. ve 7. sıraları da örelim. 2 artı 5, 2 artı 6, 2 artı 7. 8. sıraya geliyoruz. 8. sıra itibariyle araya 5 zincir çekmeye başlıyoruz. 5 zincirimi çekiyorum ve 8. sıraya başlıyorum. Boşluğa 2 tane. Alt sırada 9 tane sık iğnem vardı. Bunun üzerine de 8 tane sık iğne örüyorum. 2 artı 8 toplam 10 tane sık iğnem var 8. sıramda. Beş tane zincir çekiyorum. Boşluğa 2 sık iğnelerin üzerine 8 tane sık iğne örerek devam ediyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Boşluğa 2 sık iğnelerin üzerine 8 tane sık iğne örüyorum. Yine bakın son sık iğneleri atlayarak devam ediyoruz. Kalan son kanadı da örelim. 5 zincir, boşluğa 2 sık iğne ve devamına artı 8 sık iğne örüyorum. Toplam 10 tane sık iğnem oldu.
Takip etmesi kolay olsun diye bir ayraç daha ekliyorum devamına. Bakın zincirler sağa doğru kaymaya devam ediyor. Şimdi burada 9, 10 ve 11. sırada yine aralara 5'er zincir çekiyorum ve birer birer sık iğnelerim artıyor. 11. sıraya geldiğimde bakın 11. sıranın da yine sonunu birlikte örelim. 5 zincir, 2 artı 11 toplam 13 tane sık iğne örüyorum. Bu da benim son arttırma sıram. 2'den başladık. 2 artı 2 4 devam ettik. 8. sırada aralara 5 zincir çekmeye başladık. Ve 11. sırada artık 2 artı 11 toplamda 13 tane sık iğnemiz oldu. On ikinci sırada artık eksiltmelere ve köşe oluşturmalara başlayacağız. 4 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna bir sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum ve ilk 2 sık iğneyi atlayıp 10 tane sık iğne örüyorum. Ve yine sondan bir tane sık iğnem boşta kalacak. Üçer üçer sık iğneleri azaltacağız devamında. Bu sıradaki sayımız 10. Tekrarlayacak olursam. Şimdi ikinci köşeye geldim. 4 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk 2 sık iğnemi atlayıp üçüncüden başlayarak toplam 10 tane sık iğne örüyorum ve 11. boş kalıyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Ve 13. sıraya başlıyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk boşluğa sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa sık iğne örüyorum. Ve 4 zincir çekip ilk 2 sık iğneyi atlıyorum. 7 tane sık iğne örüyorum ve son sık iğnem yine boşta kalıyor. Sıranın sık iğne sayısı 7. Dört zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci zincir boşluğuna sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk 2 tepe noktasını atladım. Devamına 7 tane sık iğne örüyorum. Ve bu şekilde yine kalan 2 kanadı da öreceğim. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Artık son 2 sıramız kaldı. 14. sıraya başlıyorum. Önce 4 zincir çekiyorum. İlk boşluğa sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa sık iğne örüyorum. Bu benim birinci köşemi oluşturuyor. 4 zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk 2 boşluğu atlayıp devamına 4 tane sık iğne örüyorum. Ve yine son tepe noktam boş kalacak. Sıradaki sık iğne sayım başlangıçta olduğu gibi 4. Yine 4 zincir çektim. İlk boşluğa sık iğne ördüm.
4 zincir çektim, ikinci boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim, yine ikinci boşluğun içine sık iğne ördüm. 4 zincir çektim, üçüncü boşluğa sık iğne ördüm. 4 zincir çektim. İlk iki tepe noktasını atladım. Devamında 4 sık iğne örüp son tepe noktasını yine boş bırakıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum ve artık son sıramızı öreceğiz ve birleştirmeyi birlikte yapacağız. İlk boşluğumun içine 3 tane sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum yanına. Boşluğa bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğnenin üzerinden ilmek çıkartıyorum ve yan taraftaki boşluktan ilmek çıkartıyorum. Tığdaki 4 ilmeği birlikte kapatıp geçişimi yapıyorum. Bu birinci sık iğnem olmuş oluyor. Yanına 2 tane daha sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum ve kirpiğimi yapıyorum. Boşluğa önce 2 tane sık iğne örüyorum. Ve yine demin yaptığımız gibi zincir boşluğuna 1, sık iğnenin üzerine 1, yandaki boşluğa 1 ilmek çıkarttım. Tüm ilmekleri bir seferde ördüm. Bir tane sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve hemen dibine ilmek kaydırıyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum. Ve yine boşluğa önce bir tane sık iğne örüyorum. Sonra yine geçiş işlemi yapacağım. Boşluğa bir, sık iğnenin üzerine bir, yandaki boşluğa bir ilmek çıkartıyorum ve dördünü bir bitiriyorum. 4 zincirlik boşluktayım. 2 tane sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yanına 2 tane sık iğne örüyorum. Sonra yine boşluğa bir, sık iğnenin üzerine bir ve yandaki boşluğa bir ilmek çıkartıp hepsini bir örüyorum. 2 sık iğne ekledim. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine battım. İlmek kaydırdım. Köşedeki son boşluğum ve boşluk geçişi yapmayacağım için 3 tane sık iğne örüp köşemi bitiriyorum. Burada 4 tane sık iğnem vardı. Yine 4 tane sık iğne örerek kenarı geçiyorum. İlk boşluğa, yine 4 zincirlik ilk boşluğa önce 3 tane sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum. Yanına 2 tane sık iğne örüyorum. Boşluğa bir, sık iğnenin üzerine bir, yandaki boşluğa bir ilmek çıkartıp 4 ilmeği bir örüyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum. Yine zincir boşluğuna 2 tane sık iğne örüyorum. Zincir boşluğuna bir, sık iğnenin üzerine bir ve yandaki 3 zincirlik boşluğa bir tane ilmek çıkartıp üçünü bir örüyorum. Bir tane sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum, ilmek kaydırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi artık buradan birleştirmeyi yapacağız. Motifi çevirdiğimizde bakın nihai görüntü ortaya çıkmış oluyor. Her ikisi de arka yöndeyken
motifleri birleştiriyoruz. Birleştirme noktasına da birlikte bakalım. Bakın, köşede 2 tane kirpiğim vardı. Sol tarafta durana battım. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Yine ilk zincirin dibinden ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa bir, sık iğneye bir, yandaki boşluğa bir, toplam 3 tane ilmek çıkartıyorum ve ilmeği kaydırıyorum. 2 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Karşı motifte devam eden kirpiğe battım, ilmek kaydırdım, bir zincir çektim. Motifimde yine zincirin dibine batıp ilmeğimi kaydırdım. 2 tane sık iğne örüyorum. Boşluğa bir, sık iğneye bir, yine boşluğa bir ilmek çıkarttım. Hepsini bir ördüm. 2 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Devamındaki kirpiğe battım, ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Motifimdeki ilk zincirin hemen dibine battım. İlmek kaydırdım. Yanına 3 tane daha sık iğne örüp köşeyi bitirdim. 4 tane sık iğnenin üzerine yine 4 tane sık iğne örüyorum. İlk boşluğa geldim. 3 tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine devamındaki ilk kirpiğe batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Motifimdeki zincirin dibine ilmek kaydırıyorum. Zincir boşluğuma 2 tane sık iğne örüyorum. Boşluğa bir, sık iğneye bir, yan boşluğa bir ilmek çıkartıp hepsini bir örüyorum. 2 sık iğne daha ördüm. Bir zincir çektim. Son 2 kirpik ekleyeceğiz artık. Devamındaki kirpiğe ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Motifimdeki kirpik yine zincirin dibinden ilmek kaydırıp oluşturdum. Önce 2 sık iğne ördüm. Boşluğa bir, sık iğneye bir, boşluğa bir ilmek çıkartıp ilmeğimi kaydırdım. Bir sık iğne, bir zincir ve köşede bu sefer sağdaki kirpiğe battım. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Zincirin dibine ilmek kaydırdım. 2 tane sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum, ilmek kaydırıyorum. Önce bir sık iğne örüp sonra yine 1 2 3 tane ilmeğimi çıkarttım ve tüm ilmekleri bir ördüm. 2 sık iğne ördüm. 3 zincir çektim, ilmek kaydırdım. 2 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 tane ilmeğimi çıkarttım yine. Üçünü bir ördüm. 2 sık iğne örüyorum. 3 zincir çekip hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum. Ve 3 tane yine sık iğne örüp köşe birleştirmemi tamamlıyorum. 4 sık iğnenin üzerine 4 sık iğne örüp bir sonraki köşeye geçiş yapıyorum. 6'şar kirpikten motifin bir kenarını bu şekilde birleştiriyoruz ve nihai görüntümüz de bu şekilde olacak. Tersten kullanılan bir motif ve ben bunu bir büstiyer tasarımında kullandım. İlerleyen videolarda da geri kalan kısımlarını paylaşacağım büstiyerin, adım adım olacak şekilde. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.